Bir bitkinin toprağa ihtiyacı olmayabilir ama besine kesinlikle ihtiyacı var. Ve işte topraksız tarımın en çok merak edilen konularından biri burada başlıyor. A ve B besinleri nedir? Neden tek bir şişede değiller? Neden iki ayrı bidon kullanıyoruz? A ve B'yi istediğimiz gibi karıştırabilir miyiz? Peki yanlış kullanırsak ne olur? İşte bugün bütün bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Çünkü topraksız tarımda bitkinin kökleri toprağın içinde değil. Dolayısıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu elementlerin büyük kısmını doğrudan hazırladığımız besin çözeltisinden alması gerekiyor. Yani bitki açısından düşünürsek toprak ortadan kalkıyor ama beslenme ortadan kalkmıyor. Tam tersine sistemimizi doğru kurmak zorundayız. Burada devreye hidroponik besin, AB gübre, besin çözeltisi, EC ve pH gibi kavramlar giriyor. Ama önce A ve B'nin mantığını anlayalım. A ve B aslında bitkinin iki farklı öğünü anlamına gelmiyor. Yani A besini kökleri besleyen, B besini ise yaprakları besleyen bir sıvı değil. Bu çok yaygın bir yanlış anlaşılma. Gerçekte A ve B, bitkinin ihtiyaç duyduğu farklı mineral gübrelerin uygun şekilde ayrıştırılarak hazırlanan konsantre stok çözeltileridir. Örneğin bir A çözeltisinde kalsiyum nitrat gibi kalsiyum içeren bir gübre bulunabilir. B çözeltisinde ise fosfatlar, sülfatlar, magnezyum ve çeşitli mikroelementler bulunabilir. Peki neden bunları aynı şişeye koymuyoruz? İşte videonun en önemli noktası burası. Çünkü bazı gübreleri yüksek konsantrasyonda aynı yerde buluşturduğumuzda kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir. Özellikle kalsiyum ile fosfat veya sülfatların konsantre halde bir araya gelmesi, çözünürlüğü düşük bileşiklerin oluşmasına yani çökelti meydana gelmesine yol açabilir. Başka bir deyişle, bitkiye göndermek istediğimiz besin daha bitkiye ulaşmadan bidonun dibinde oturabilir ve bunun adı bazen gübre çamuru diye gördüğümüz o can sıkıcı görüntüdür. Daha kötüsü, sistemimizde damlatıcılar veya dar kanallar varsa bu çökeltiler tıkanmalara da neden olabilir. Bu yüzden A ve B sisteminin temel mantığı aslında çok basit. Birbirleriyle yüksek konsantrasyonda uyumsuz olabilecek gübreleri ayrı tutuyoruz. Sonra bu konsantre çözeltileri yeterli suyun bulunduğu ana besin tankına ayrı ayrı veriyoruz. Böylece bitkinin kullanabileceği bir besin çözeltisi oluşturuyoruz. Yani A ve B'nin ayrı olması bir pazarlama numarası değil. Kimyasal uyumlulukla ilgili çok gerçek bir mesele. Üstelik burada çok önemli bir ayrıntı var. A ve B'nin içeriği her üründe aynı değildir. Piyasada satılan her AB besini aynı formüle sahip değildir. Çünkü bitkinin ihtiyacı yetiştirilen bitkiye, gelişim dönemine, su kalitesine, yetiştirme sistemine ve üretim hedeflerine göre değişebilir. Marul ile domatesin, çilek ile fesleğenin ihtiyaçları aynı değildir. Hatta aynı bitkinin fide dönemi ile yoğun meyve verme dönemi arasında bile ihtiyaç duyduğu besin oranları değişebilir. Bu nedenle A ve B aldım, artık her şeyi biliyorum demek doğru olmaz. Asıl mesele o A ve B sisteminin ne içerdiğini anlamaktır. Bitkinin büyümesi için gereken bu elementlerin her birinin farklı görevleri var. Mesela azot, bitkinin özellikle vejetatif gelişiminde önemli, fosfor enerji transferi ve kök gelişimi gibi birçok süreçte görev alıyor. Potasyum ise su dengesi, enzim aktivitesi ve genel bitki gelişimi açısından kritik. Kalsiyum ise hücre duvarlarının oluşumu açısından oldukça önemli. Ve işte AB besin sistemi bütün bu elementleri bitkinin kullanabileceği formda ve uygun oranlarda sunmayı amaçlıyor. Ama burada bir tuzağa dikkat etmek gerekiyor. Daha fazla gübre eşittir daha hızlı büyüme. Hayır, keşke bu kadar kolay olsaydı. Bitkiye fazla besin vermek, bitkinin daha mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine aşırı gübreleme kök bölgesindeki tuz konsantrasyonunu artırabilir ve bitkide stres oluşturabilir. Bu yüzden topraksız tarımda sadece ne kadar A ve B ekledim sorusunu sormuyoruz. Aynı zamanda EC kaç, pH kaç, bitkinin gelişim dönemine, su kaynağımızın başlangıç EC değerine gibi soruların da cevabını bilmemiz gerekiyor. Ve şimdi asıl heyecanlı kısma geliyoruz. Çünkü A ve B'nin doğru kullanımı aslında sadece birinden biraz, diğerinden biraz koymak değil. Bu sistemin arkasında ölçüm, denge ve doğru karışım mantığı var. Peki A ve B besinlerini suya eklerken hangisini önce koymalıyız? İkisini aynı anda mı dökmeliyiz? Doğrudan konsantre A ile konsantre B'yi birbirine karıştırabilir miyiz? Ve EC cihazındaki o rakam gerçekten bize ne anlatıyor? Şunu unutmayın, topraksız tarımda bitkiyi besleyen şey sadece gübre değildir. Doğru hazırlanmış besin çözeltisidir. Şimdi elimizde iki şişe olduğunu düşünün. Birinde A, diğerinde B, ikisi de son derece yoğun.
ve biz bunları bitkinin yetiştiği sisteme eklemek istiyoruz. Burada ilk kuralımız şu: konsantre A ve B çözeltilerini doğrudan birbirine karıştırmıyoruz. Çünkü az önce konuştuğumuz kalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat gibi uyumsuzluklar yüksek konsantrasyonda çökelmeye neden olabilir. Bu yüzden profesyonel hidroponik sistemlerde A ve B ayrı stok tanklarda tutulup ana sulama veya besin çözeltisine ayrı şekilde uygulanır. Peki doğru uygulama nasıl? Önce ana tankımıza suyu alıyoruz. Sonra üreticinin belirttiği dozlara göre A ve B çözeltilerini ayrı ayrı ekliyoruz ve sistemimizi iyice karıştırıyoruz. Burada önemli bir ayrıntı var. A ve B'nin oranını kafamıza göre değiştirmiyoruz. Bitkin biraz sarardı, biraz daha B ekleyeyim. Yapraklar küçük kaldı, A'yı 2 katına çıkarayım. Böyle bir yaklaşım maalesef sağlıklı bir besleme stratejisi değil. Çünkü hangi çözeltinin ne kadar ekleneceği o ürünün içeriğine ve hedeflenen besin konsantrasyonuna bağlıdır. Yani A ve B etiketi bize tek başına yeterli bilgi vermez. Asıl önemli olan içeriktir. Ürünün etiketindeki besin analizine bakmamız gerekir. Burada devreye EC giriyor. Topraksız tarımda EC bize çözeltinin toplam iyonik konsantrasyonu hakkında pratik bir fikir verir. Ama çok önemli bir nokta var. EC bize bitkinin ihtiyacı olan her besini doğru oranda verdim demez. Yani ES'nin 2:0 çıkması bütün besin elementlerinin otomatik olarak kusursuz dengede olduğu anlamına gelmez. EC bir rehberdir. Besin çözeltisinin genel konsantrasyonunu takip etmek için kullandığımız çok değerli bir araçtır. Bu nedenle yalnızca EC cihazına bakarak bütün besin problemlerini teşhis etmeye çalışmak doğru değildir. Gelelim ikinci yıldız oyuncumuza: pH. Bitkinin kökleri için besinlerin erişilebilirliği pH ile yakından ilişkilidir. Çok düşük pH veya çok yüksek pH durumunda bazı elementlerin bitki tarafından alınabilirliği değişebilir. Bu nedenle hidroponik sistemlerde pH takibi büyük önem taşır. Ancak burada da tek bir sihirli rakam varmış gibi düşünmemek gerekir. Çünkü ideal aralık bitkiye, sisteme ve kullanılan yönteme göre değişebilir. Üreticinin besin çözeltisi önerileri ve yetiştirilen bitkinin ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir. Yani bizim masamızda artık 4 temel oyuncu var: su, A besini, B besini, EC ve pH ölçümü ve bunların hepsi birbirine bağlı. Şimdi çok sık yapılan bir hataya gelelim. Bir üretici sistemini kuruyor. A ve B besinini ekliyor. EC değerini ölçüyor. Sonra EZ düşük çıktı. Ne yapıyor? Biraz daha A, biraz daha B. Tekrar ölçüyor. Hala düşük. Biraz daha, sonra ET yükseliyor ve üretici mutlu oluyor. Ama bitki neden mutlu değil? Çünkü burada sadece gübre miktarını değil, suyun kendisini de düşünmek gerekiyor. Kullandığımız suyun başlangıç EC değeri önemlidir. Musluk suyu, arıtılmış su, yağmur suyu veya farklı kaynaklardan gelen suların mineral içeriği birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla aynı AB dozajı farklı sularda farklı sonuç verebilir. İşte deneyimli üreticinin farkı burada ortaya çıkıyor. O sadece şişenin üzerindeki ölçüye bakmaz. Sistemi okur, suyu okur, bitkiyi okur, EC'yi okur, pH'ı okur ve bütün bunları birlikte değerlendirir. Bir de su seviyesini unutmamak gerekiyor. Bitkiler büyüdükçe su tüketir. Sisteme sadece su eklemek ile tekrar tam besin çözeltisi hazırlamak aynı şey değildir. Çünkü bitki suyu ve besinleri aynı oranda tüketmeyebilir. Bu nedenle kapalı sistemlerde çözeltinin zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemlemek oldukça önemlidir. Özellikle EZ'nin günler içinde yükselmesi veya düşmesi bize sistemde neler olduğuna dair ipuçları verebilir. Örneğin su azaldığında besin çözeltisinin konsantrasyonu artabilir. Bitki belirli iyonları diğerlerinden daha hızlı alabilir. Buharlaşma gerçekleşebilir. Sonuç olarak başlangıçta hazırladığımız çözeltinin dengesi zaman içerisinde değişebilir. Yani A ve B'yi hazırlayıp artık iş bitti demiyoruz. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Çünkü topraksız tarım statik değil, canlı bir sistem. Bitki büyüyor, kök sistemi gelişiyor, su tüketiliyor, besinler alınıyor, çözeltinin özellikleri değişiyor ve bizim de sistemi takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği bölüme: hangi AB besinini almalıyım? Burada size tek bir marka söyleyip bunu alın gerisini düşünmeyin demeyeceğim. Çünkü doğru yaklaşım marka ezberlemek değil, etiketi okumayı öğrenmek. Bir AB ürününü elinize aldığınızda önce şuna bakın: bu ürün hangi bitkiler için hazırlanmış? Marul için mi? Domates için mi? Çilek için mi? Genel amaçlı hidroponik kullanım için mi? Sonra besin analizine bakın. Azot miktarı nedir? Fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve mikroelementler. Çünkü AB besini sadece 2 renkli şişe demek değildir.
İçindeki elementlerin oranı sizin gerçek besin reçetenizdir. Daha sonra dozaj talimatına bakıyoruz. Çünkü 1 litre suya 1 mililitre kullanılan bir ürün ile 1 litre suya 5 mililitre kullanılan başka bir ürünün aynı konsantrasyona sahip olduğunu varsayamayız. Şimdi gelelim büyük hataya. A ve B'yi sırf ürünün 2 şişesi var diye birebir kullanmak zorunda olduğumuzu sanmak. Bazı ürünlerde gerçekten eşit hacimlerde kullanım önerilebilir. Bazı ürünlerde farklı dozajlar bulunabilir. Üreticinin talimatı ve ürünün gerçek formülasyonu belirleyicidir. Şimdi AB besin kullanırken yapılan en yaygın hataları sıralayalım. Birinci hata: konsantre A ve B'yi doğrudan birbirine dökmek. Bunu yapmayın. Özellikle yüksek konsantrasyonda bazı bileşenler çökelti oluşturabilir. İkinci hata: ürünün önerdiği dozu kafaya göre artırmak. Bitkinin yavaş büyümesinin tek sebebi besin eksikliği değildir. Işık yetersiz olabilir, sıcaklık uygun olmayabilir, köklerde oksijen yetersiz olabilir, pH uygun olmayabilir, EC gereğinden yüksek olabilir, köklerde hastalık olabilir, su kalitesi problemli olabilir. Yani bitki "ben büyümüyorum, bana daha fazla gübre ver" diye bize mesaj atmıyor. Keşke öyle olsa. Üçüncü hata: sadece EC'ye bakmak. EC bize önemli bir bilgi verir ama tek başına bütün hikayeyi anlatmaz. Dördüncü hata: pH'ı kontrol etmemek. Besinler çözeltide bulunuyor olabilir ama pH uygun değilse bazı elementlerin bitki tarafından alınabilirliği etkilenebilir. Beşinci hata: bitkinin gelişim dönemini dikkate almamak. Fide dönemindeki bitkiyle büyümüş, çiçeklenen veya meyve veren bitkinin ihtiyaçları aynı değildir. Altıncı hata ise belki de en önemlisi: her problemi gübreyle çözmeye çalışmak. Bazen bitkinin ihtiyacı daha fazla besin değil, tam tersine daha dengeli bir ortamdır. Topraksız tarımın en güzel tarafı da zaten burada. Sistemin kontrolünü elimize alabiliyoruz. Kök bölgesinde ne olduğunu ölçebiliyoruz. EC'yi takip edebiliyoruz. pH'ı takip edebiliyoruz. Su seviyesini takip edebiliyoruz. Bitkinin gelişimini gözlemleyebiliyoruz. Ve zaman içerisinde kendi sistemimizin dilini öğreniyoruz. Bugün A ve B besinlerinin neden iki ayrı şişe olduğunu öğrendik. A ve B'nin aslında bitkinin iki farklı öğünü olmadığını gördük. Bunların konsantre stok çözeltileri olduğunu konuştuk. Neden özellikle kalsiyum içeren bileşenlerin fosfat ve sülfatlarla konsantre halde ayrı tutulduğunu öğrendik. ET'nin ne işe yaradığını, pH'ın neden önemli olduğunu ve sadece şişenin üzerindeki mililitre miktarına bakarak doğru besleme yapılmayacağını gördük. En önemlisi de şunu öğrendik: topraksız tarımda başarılı olmak, bitkiye mümkün olduğunca fazla gübre vermek değildir. Amaç, bitkiye ihtiyaç duyduğu besinleri doğru formda, doğru konsantrasyonda ve doğru çevresel koşullar içinde sunabilmektir. Çünkü iyi bir hidroponik sistemde sadece bitkiyi değil, sistemi de yetiştirirsiniz ve sistem düzgün çalıştığında sonuç gerçekten inanılmaz olabilir. Küçücük bir tohum, topraksız bir ortam, su, ışık, besin ve biraz sabır. Sonra karşınızda büyüyen bir bitki. İşte bizim topraksız tarım günlüklerinde görmek istediğimiz şey tam olarak bu. Denemek, ölçmek, yanılmak, düzeltmek ve her seferinde biraz daha öğrenmek. Eğer siz de topraksız tarım, hidroponik sistemler, AB besinleri, EC, pH, LD aydınlatma, fide yetiştirme ve bitki besleme konularını merak ediyorsanız bu kanalda doğru yerdesiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki videoda başka bir temel konuya giriyoruz ve emin olun, bir bitkinin iyi büyümesi için sadece A ve B yetmiyor. Bitkinin önüne koyduğunuz ışığın bile onun ne kadar besleneceğiyle doğrudan ilgisi var. O yüzden bizi takip edin. Geleceğin tarımını birlikte keşfedelim. Topraksız tarım günlükleri, bilgi, deney, üretim.